Bu sokaklarda dolaşmak sanki taşların hafızasında gezinmek gibi. Her adımda başka bir hikayenin eşiğinden geçiyorum. Ve sonra şu sesi duyuyorum. Buranın meşhur tarihini biliyor musunuz? Abla bu size buranın meşhur tarihini O anlatayım. halde buranın meşhur tarihini keşfediyoruz. Renkleriyle, yemekleriyle bizi güzel bir macera bekliyor. Ve tabii sokak boyunca size hep bir şey ikram ediyorlar. Diller ve dinler şehrinde bir gün geçirmek. Herkese merhabalar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu anda Mardin Midyat'tayım arkadaşlar ve Midyat dinlerin ve dillerin şehri. Bakalım Midyat'ta bizi ne bekliyor? Çok heyecanlıyım. Midyat, Mardin yemeklerini de tatmayı çok istiyorum. Bu arada şu anda ben öğretmen evinde kalıyorum. Gerçekten buradan çok memnun kaldım. Yani biliyorsunuz Türkiye'yi tek başıma geziyorum. Ve tamamen spontane bir şekilde. Bu arada odalar çok temiz. Yani akşamları gelip olabildiğince burada uzandım, dinlendim. Hazır mıyız? Mardin'de güzel yarın başlasın. Hazırız. Eğer tek kişilik odada kalmak isterseniz 1200 TL. Öğrenciler için 1000 TL. İçerisi de bu şekilde. Adaya veda eden isim belli oldu. Bu arada gerçekten memnun kalmasam bahsetmezdim zaten. Hem temiz olduğu için hem güvenli hissettirdiği için özellikle sizlerin buraya gelmek isteyenlerin faydalanmasını isterim. Şimdi karşıya geçeceğim. Bu arada kartla da basabiliyorsunuz olmuşlara. Midyat'ın otogarı da burası. Yani bir anlık şeytan buradan otobüse bin, Kayseri'ye git dedi. Hatta sordum, akşam saat 4'te gidiyormuş. Ama 4 çok erken. Şimdi karşı tarafta zaten bu meşhur Midyat mimarisini görüyoruz değil mi? Yani insan bu yapıları gördüğünde bile bir heyecanlanıyor. Şimdi az önce geldiğim yerin ismi Estel. Aslında Midyat'taki ilk yerleşimler orada başlamış ilk olarak. Yani oradaki mağaralarda. Şimdi Midyat'ın kelime anlamına baktığınızda da Matia kelimesinden geliyor ve o da hani mağara anlamına geliyormuş. Tarihi taş konakları, camileri, kiliseleri ve kendine özgü mimarisiyle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden birisi. Mezopotamya'nın kalbinde yer alan bu kadim kent, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Farklı dinlerden ve mezheplerden insanların bir arada yaşadığı Midyat, hoşgörünün ve kültürel zenginliğin simgesi olarak Anadolu'nun ruhunu taş duvarlarında hala yaşatıyor. Ve şimdi hep vardır ya, belki denk gelmişsinizdir. Evin altından geçen o sokaklar. Bakın burası ev ve şu an bu evin hemen altında bir odanın altından sokak geçiyor. Ve bunlara abbara deniyor arkadaşlar. Şu anda bir abbaranın altından geçiyoruz. Mardin ve Midyat'ın hani bilinen, en çok ilgi çeken yine sokak yapısından bir tanesi. Yani düşünün, odanızda oturuyorsunuz ve alt taraftan insanların sesini duyuyorsunuz belki de. Hani bilmiyorum ses geçiriyor mu ama şu anda bence iyi ki buraya gelmişim. Bakın Midyat'ın o eski tarihi dokusunu görebiliyorsunuz. Şimdi belki de turistlerin çoğunluğu buraya gelmedi diyecektim. Aslında herkes böyle sokakları geziyor. Yani insanlar gelmişken o sokak aralarında da tabii vakit geçiriyor. Bakın şöyle, şansımıza çok kalabalık değil, sessiz. Sizler daha iyi adapte olabilirsiniz. Buradaki insanlar farklı kültürlerde, farklı dinlerde birlikte uzun yıllarca bir arada yaşamayı sürdürmüşler. Şimdi Midyat'ı bu kadar belki de büyüleyici kılan şeylerden bir tanesi, yani bir sokakta cami, bir sokakta kilise görüyor olabilmeniz. Ve buradaki insanların çok sıcakkanlı bir şekilde sizi karşılaması. Bakın az önce bahsettiğim şey bu. Hemen arkamda yer alan bir kilise ve bir camiyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. İyi günler amca. Evet.
Amcayı rahatsız etmeyelim. Uzanıyordu. Bir de şunu demekte fayda var. Hani biraz da gerçekleri konuşalım. Şimdi burada olan arkadaşlarım diyorlar ki son yıllarda o kadar çok turist artmış ki turistler artık böyle evleri de sanki gezilecek yermiş gibi sanarak girmeye çalışıyorlar ve bunu bilmeden yapıyorlar. Yani açıkçası hem biraz komik hem de biraz da burada yaşayan insanlar için üzücü. Yani düşünsenize, çok kalabalık. Dünyanın her yerinden insan geliyor ve bir anda avlunuza girmeye çalışıyorlar. Bir anda kapınızı çalıyorlar. Bu arada tabii ki şu görüntüleri de kaçırmak istemiyorum. Midyat'ın sokakları. Burası daha çok Midyat halkının yaşadığı bir yer. Eski evler görüyorsunuz. Yani bir de buranın en ilgi çekici, hani bizim yaşadığımız yerlere göre böyle farklı kılan yapısı. Şimdi burada çok fazla kültür var. Çok fazla din var, dil var. Yani Midyat içerisinde, Mardin bölgesinde, daha doğrusu Mezopotamya'da Süryaniler, Ezidiler, Kürtler, Türkler, belki başka diğer etnik gruplar yer almakta. Şimdi Süryaniler Hristiyanlığı ilk kabul eden topluluklardan bir tanesi. Ve Türkiye'de yaklaşık 25.000 tane Süryani yaşıyor arkadaşlar. Arsavmo Kilisesi'nin önündeyim. Şu anda bu kilise 4. yüzyıla ait demek ki ve birazdan içine gezeceğiz. Şu anda ziyarete açık gözüküyor. Her gün burada sabah ve akşam düzenli bir şekilde günlük ibadetler yapılıyor. Üst bölümler ayin bölümü olarak kullanılır ve halihazırda Midyat merkezde pazar günleri ayinler yapılır. Her pazar günü bizim 4 tane merkezde bulunan kilisede sırayla ayinlerimizi yaparız. Yapı içerisinde sağ tarafta vaftiz bölümü bulunur. Genelde 40 günden sonra kiliseye veya manastıra getirilir. Burada yapılacak dini ritüelden, yani vaftizden sonra bizim inanışımızda artık Hristiyan olarak kabul edilir. İlk inşa edildiği zaman bir manastırdı. Ama maalesef yaklaşık 300 yıl önce, yani kaynaklara göre 300 yıl önce büyük bir yıkıma maruz kalıyor. Ve 1910 yılında şu anda içinde bulunduğumuz kısım sıfırdan inşa ediliyor. Dillerin ve dinlerin buluştuğu kadar renklerin ve ışığın hikayesini anlatan bir şehir. Çal bağlayan ablaları görebiliyorsunuz. Yaptılar ve ben daha 5 yaşındayım. Öğretmenim, emekli oldum. Hobi amaçlı başlattım. Burayı işletiyorsunuz siz de. Böyle ufak ufak hem tasarım, kendim diktiklerim de var. Şöyle. İşte. Aa, çok güzel. Çantalarımız var. Mesela bu ceket. Bunlar da böyle Özbekistan'dan. Bunlar da Hint ipeği. Bunlar da dışarıdan geliyor bize. Hem fular amaçlı hem böyle
Örtü olarak da takanlar oluyor. Bu da Midyat'ın her sokakta karşımıza çıkan meşhur şalları. Bunlar değil. Şallar bunlar. Bunlar. Yine böyle fular amaçlı takanlar oluyor. Fiyatı ne kadar bunların? Bunun 500. Bunun da 500. Mesela şunlar 600. Şunlar daha böyle. Bu şekilde. Örtü olarak da takanlar oluyor. Böyle. Takabiliriz de size bakmak amaçlı. Bu renkli görüntü turistlerin en çok dikkatini çeken detaylardan birisi. Evet, abla şu an bana bunları yakıştırdı. Ben bunu çıkarmaya kıyamayacağım mecbur. Tam Mardin'de turist oldum yani. Her zaman bekleriz. Hoşçakalın. Tanıştığıma memnun oldum. Az önceki tanıştığım ablanın atölyesi de burası. Şöyle güzel bir sokaktan ablanın atölyesine denk geliyorsunuz. Normalde burada sosyal medyada çok meşhur olan şalcılar var. Yani birazdan o tarafa da gideceğiz. Az önceki abla gel sana deneyelim derken beni ikna etti. Özellikle turist olarak sizi mutlu edebilecek birçok an yaşayabiliyorsunuz. Ben yine de Midyat'ta yaşayan insanları düşünüyorum. Özellikle böyle sosyal medyada şey yazıyor. Bazı fotoğraflarda kapıların üzerinde şeyi paylaşıyorlar. Burası evdir, girilmez. Şu anda burası Işıklar Mahallesi. Bakın hemen şu dikkatimi çektiği için göstereceğim. Burada bir taht var. Şimdi bu coğrafya yazın aşırı sıcak olduğu için insanlar tabii ki avluda yatıyorlar, balkonda yatıyorlar. Daha doğrusu damlarında yatıyorlar arkadaşlar ve böyle her evin damında tabii ki taht denilen o yapı yer alıyor. Yine sokakları gezmeye devam ediyoruz. Yani dün akşam ben Midyat Konukevinin o taraflara gittim. Ama dedim ki ya gezecek yer kalmamış mı ya da çok kalabalıktı. O biraz yordu ama bakın sabahın erken saatlerinde çıkıp diğer taraftan Togar'ın olduğu yerden sokakları gezmeye başladım. O da tabii benim için daha iyi oldu. Kolay gelsin. Nasılsın teyze? Aa, tamam. Selam. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan böyle sokağa gezelim. Gerçekten çok adapte oldum şuna. Şuraya mı gitsem yoksa şuradan mı devam etsem diyerek. Ne kadar sessiz olduğunu görebiliyorsun şu anda değil mi? Cidden. Buraya bu arada yanlışlıkla girdim. Bakın şu anda çok dar bir sokaktan geçiyoruz. Midyat'ın, Mardin'in o meşhur daracık sokakları. Yine karşıdaki kilise detayını görebiliyorsunuz. Şimdi Midyat için bence bir gün kalmanız yeterli olacaktır. Hatta günübirlik bile gelip burayı ziyaret edebilirsiniz. Ben sadece bütün sokaklara girmeye çalıştım. Şuradaki sokak kapalıymış. Şimdi şuradan devam edeceğim. Mardin'e güzel yarım. Sıla tokası hala satılıyor. Çok ilginç. Evet çok gidiyor. Çok gidiyor. Ben Sanki- alıyorum çok gidiyor. Evet baksanıza. Hasankeyf'te bile gördüm bunları bu arada. Sıla tokası. Ne kadara satıyorsun? Satıyorum ablacığım.
100 lira. Şunlar artık çok kötü kişi bunları bağlıyorlar şuralara. Evet evet. Şalın üzerine bir de onu bağlıyorlar. Evet bağlıyorlar. Buranın meşhur tarihi biliyor musunuz? Nedir meşhur tarihi? Biliyorum ben bir şeyler ama ne anlatacaksın? Şeyin meşhurdu. Taşı, yürüyüşü. El yapımız. Yani tarafı. Oraya altı kilise. Manastır eski camisi. Cevaptaşı camisi diyor 1925 yılında askerler tarafından yapılmıştı. Abla bakın dümdüz gidin. İkinci sağ yapın. Bütün konaklar orada abla. Benden öğrendiler abla. Yani her sokakta, her arada bu şalları artık görüyoruz demek ki. Çünkü belki ablalar, kadınlar da buradan geçmeni sağlıyorlar bir şekilde. Ve şu anda gördüğünüz gibi direkt tam merkeze doğru girmeye başladım. Yani şu an her yerde Hercai Konağı, Sıla Tokası, bütün dizilerin, kahramanların isimlerini görebiliyorsunuz. Uzakşehir Konağı. Bence şu an çok kalabalık değil sanki, yani dünkü gördüğüm sahne daha fazla kalabalıktı. Her insan elinde telefonla bütün sokakları yürüyerek gidiyorlar, bütün insanlar. Mardin'in, Midyat'ın meşhur telkari dükkanlarını görüyoruz burada. Şu anda nereye girelim? Midyat Konuk Evi'ne girelim. Hadi bakalım. Burada bir şey var. Gümüş telkari gözlük parfüm. Bakın meşhur Sıla Tokası burada da var. Yok teşekkürler. Tam yerindeyiz galiba. Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yine Mardin'in, Midyat'ın meşhur Süryani çöreklerini burada görebiliyorsunuz ve gittiğiniz her yerde size ikram veriyorlar. Yani hatta yol boyunca size Süryani çöreği tutan çok fazla insana denk gelebilirsiniz. Bakın şurada bir konsept var. Sanırım oraya çıkıp 360 derece dönen kamerayla fotoğraf, video çekiyorlar. Şu anda bu karşıdaki yer Midyat'ta önemli simgelerden bir tanesi olan Midyat Konuk Evi. Bu konuk evin içinde odaları ziyaret edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki güzel fotoğraflar çıkıyor. Özellikle o balkonda insanlar fotoğraf sırasına girmişler. Odaları ziyaret edebiliyorlar. Şöyle zaten aşağıyı görebiliyorsunuz. Aşağıdan girişi var. Ve oraya girip yani hem konağı gezip hem de güzel fotoğraflar alabilirsiniz. Şu anda burası da hemen yanı başında olan kafe. Normalde Midyat işine geldiğinizde insanların en çok merak ettiği yer burası oluyor. Çünkü bu arkamda gördüğünüz konak çok fazla diziye ev sahipliği yapmış. Şimdi ben artık kahvemi bekleyeceğim ve sonra da Midyat'ın artık çarşısına inip en son Gelişgahı'nı ziyaret edeceğiz. Mağara evler var, onları göreceğiz ve sonra tabii ki Midyat gezimi burada sonlandıracağım. Ve öğrendiğime göre son yıllarda özellikle ciddi bir turist artışı var. Bu da sanıyorum dizilerden kaynaklı olsa gerek. Ve sadece tarihi yerlere değil, yani dizilerin çekildiği konaklara bile çok fazla insan gidiyor. Düşünün, yani tarihi bir yer değil, sadece konağın kapısında fotoğraf çekilmek için giden çok fazla insan var. Bu arada ben menengiç kahvesi söyledim. Gerçekten Güneydoğu'ya geldiğimde kahvenin tadı da bir başka oluyor ve birazdan çarşı içinde göreceğiz zaten. Burada da Midyat'ın meşhur mavi bademlerini görebiliyorsunuz. Mardin tarafına gittiğimizde eminim bunun çeşitlerini daha çok göreceksiniz. Tabii yukarısı kalabalık manzaradan kaynaklı. Aşağısı şöyle biraz daha sakin. Ama eminim bazı günler buralarda çok kalabalık oluyordur.
Şu anki ruh halim. Her yerde birbirinden farklı müzikler var. Şu an hemen bu sokakta bir telkari atölyesi yer alıyor. Hemen bakalım o halde. Şurada güzel bir ayna buldum. Saniye. Hoş geldin Saniye. Evet, yani şu an Midyat'ın içindeyseniz zaten hem konakları gezebiliyorsunuz hem de şu anda bu konaklar çok fazla kafe, restoran amaçlı kullanılmakta. Ve şöyle bir kıyaslama yapabilirim size. Şimdi bazı insanlar doğadan hoşlanır. Böyle biraz daha yalnız olmak, kalabalığın olmadığı yerde takılmak ister. Hani bazı kişiler daha çok günübirlik tatil niyetinde gelmek ister. Tabii ki Mardin bütün isteklerinizi karşılayabilecek kadar güzel bir yer. Ama şimdi ben 4-5 yıl önce Midyat'ta geldiğim kadarıyla şöyle etrafa bir bakındığımda şu anda bulunduğum bir çevre Midyat'ın en meşhur, en çok ziyaret edilen çevrelerinden bir tanesi. Ve şu an inanılmaz bir şekilde kafeye dönüşmüş durumda. Yani gördüğünüz her yer kafe, dükkan, şarap evi, gümüşçü. Yani çok fazla işte şal bağlayan ablalar var. Görebiliyorsunuz sıklıkla. Burası ne konağı? Alıyoruz, krep yapıyoruz. Buyurun. Konağımızı ücretsiz gezip bakabilirsiniz. Burası ne konağı? Asıl konağı ablam. Asıl konağı. 100 TL abla. Konağın içinde. Abla onlar mı? Onlar 500 abla. Abla bu size buranın meşhur tarihini anlatayım mı? Anlat bakalım. Yani bir şey meşhurdur. Taşı, zülüşü, el yapımı Süryani şarabı. Burada 2 tane kilise, 6 tane manastır, 12 tane de cami vardır. En eski cami Cevapaşa Camisi'dir. 1925 yılında Süryani askerler tarafından yapılmıştır. Bu gideceğiniz yerde konuk evidir. Eskiden Süryaniler yeraltı taşlarının yerini altından çıkararak ve evlerini, ağaçları keserek bu yolları ve bu evleri yapmışlardır. Gideceğiniz yerde konuk evidir. Konağın içinde de tabii şöyle yine turistik bir alan. Burada magnet satın alabiliyorsunuz. Canım. Hani konağa gelmemiştim. Midyat Asur Konak. Burası. Bakın. Sonuçta Midyat'ı bu kadar uzun soluklu kılan şey, özgün kılan şey, burada yaşayan insanların hala kültürünü devam ettirme çabası. Yani insanlar aslında şu an bu eski Midyat'ta yaşayarak hem kültürlerini hem geçmişlerini koruyorlar. Fakat işte günümüzde turizmin çok fazla artmasıyla birlikte kafe, konak bunlara dönüşüyor ve aslında fark ettiyseniz kültürel olarak da bir taşınma gerçekleşmeye başlıyor. Yani belki de böyle devam ederse tabii ki Midyat, yani bu eski Midyat bölgesi içinde riskli bir durum ortaya çıkabilir. Yoğunluk, kalabalık, ses, belki taşınmayı tercih ediyorlar. Belki de dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi olabilir. Şimdi biz turistik bölge diye her yeri geziyoruz ama hani bir de bu durumun böyle bir dezavantajı var. Hani belki de Midyat'ın buralı olan, eskiden beri burada yaşamış, bu evlerde yaşamış insanların bir nevi şu anda yaşadığı yaşam alanı tehdit eden bir durum haline gelmiş. Yani bundan 5 yıl önce ben hatırlıyorum. Şöyle daha geniş bir alan çekimi yaptığımda çok fazla ev vardı. Ve bu az önce girdiğim konak dahil olmak üzere birçok yere o kadar rahat girememiştim. Ama şu anda hepsi kafeye dönüştüğü için, konağa dönüştüğü için ne yapıyorsunuz? Girip orada işte fotoğraf çekinebilirsiniz. Orada oturabilirsiniz. İşte bütün bu cadde boyunca yürüdüğünüzde Midyat'taki bu taş evleri, bu kültürü burada daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz.
Bu arada hemen size bir öneri yapayım. Şu karşıda gördüğünüz Devo Cafe. Dün orada içli köfte yemiştim. Yani şu anda çarşıya doğru ilerliyoruz. Yani zaten Midyat içinde gezerken size böyle çok fazla tadımlık bir şey ikram ediyorlar. Tabii sonrasında mekana da davet ediyorlar eğer vaktiniz varsa. Şu anda burada bir Telkari Müzesi var. Bu da sanıyorum yeni açılan müzelerden bir tanesi ve en çok merak ettiğim burası. İşte tarihi Gelüşke Hanı. Yani Midyat'ın tarihi noktalarından bir tanesi. Yine aynı şekilde bakın buranın girişinde de hediyelik eşya alabileceğiniz ya da Midyat'a özgü kendinize hediyeler alabileceğiniz bir yer var. Da burada. Yine burada da bir ayna. Çok güzel. Şu köşede bak. Mağara. Merdiven köşesinde hemen. Tamam. Şu anda sadece kafe ve restoran amaçlı mı kullanılıyor? Evet abla. Peki. Peki bu mağara ne? Tarihi bir mağara mı? Tarihi bir mağara abla. Şu an gezilebiliyor mu? Gezilebiliyor. Peki bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi Midyat'taki ilk yerleşimler tabii ki bu mağaralar içerisindeymiş ve zamanla aslında bu diğer tarihi yapı ortaya çıkıyor, oluşmaya başlıyor. Burası daha serin. Tabii ki şu anda küçük bir alan. Ve tabii sokak boyunca size hep bir şey ikram ediyorlar. Yani Mardin'e, Midyat'a geldiyseniz sokakta bile doyma olasılığınız var. Hem Süryani çörekleri hem böyle kahvesi, küçük bir kahve verdiler elime. Öyle bu şekilde de bu şehirde gezebiliyorsunuz. Gerçekten gezmesi de çok keyifli. Burası bayağı eski bir yer. Ve şu anda buranın içinde de bir mağara var. Yani küçük bir oda şeklinde gibi düşünün. Zaten Midyat'ta da mağaralar çok meşhur. Ve özellikle sabah şey demişlerdi. İnsanlar ilk olarak o Ester bölgesindeki mağaralarda yaşıyorlarmış. Yani eğer bu tür mağara gezmek istiyorsanız, o yerleşim alanlarını görmek istiyorsanız Ester tarafındakilere de uğramayı unutmayın. Onun dışında şehir içinde de mağara yerleri var. Mağara evler olarak geçiyor. Şu an birçoğu müze olarak kullanılıyor. Tarihi Gelüşke Hanı içerisinde yemek yiyeceğim. Yani Gelüşke Hanı içerisinde aşağı kat restoran olarak kullanılıyor. Üst katta kafe olarak kullanılıyor. Evet, şimdi benim tabağım geldi. İçerisinde pilavı var, kavurması var. Yine etli karışık bir güveci var. Güveçti bu. İçli köfte, yaprak sarması ve yanında da 5 çeşit mezesi birlikte geliyor. Ve yaklaşık bu tabağın ücreti 500 TL. Şimdi birazdan tadalım o halde. Güzel. Et kavurma. Ve tabii ki ayransız olmaz. Çiğ köftesini tatmak istiyorum. Bakalım nasıl. Güzel. Yani Midyat'ta yemek yerseniz burayı tavsiye ediyorum. Bu da meşhur Süryani çöreği. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda Türkiye'yi tek başıma dolaşıyorum ve gezdiğim yerleri sizlerle YouTube kanalımdan paylaşıyorum. Kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere.